akıllı telefon diye bir tabir var. Düşünebiliyor musunuz? Biz insana ait olan bir özelliği cansız bir nesneye vermişiz. Onu akıllı yapmışız. Ve zaman ilerledikçe artık akıllı evler, akıllı ısıtıcılar, ne bileyim akıllı otomobiller çıkıyor. Ve bu gerçekten beni çok rahatsız ediyor. Ben insanın akıllı olabileceğine inanıyorum. Benim adım Muhammed, soyadım Özer. 23 yıldır yaşıyorum, 75 yaşındayım. 75 yıldır arıyorum kendimi, 75 yıldır içimdeyim. Nevşehir'deyim, Nevşehir'de yaşıyorum. Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaşıyorum. Burada üniversite öğrencisiyim. İkinci üniversitemi okuyorum ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin Fen Edebiyat Fakültesi'nde 3. sınıf öğrencisiyim. Geceleri bu otelde çalışıyorum, gündüzleri ise okula gidip geliyorum. Ben ilkokuldayken biraz sessiz birisiydim. Sürekli arkadaşlarımı gözlemliyordum. Zaten gözlemlemeyi çok seviyorum. Annem yazıdan, kitaptan falan bahsediyordu. Annem sürekli bana iyi öğütler veren, sürekli okumam gerektiğini söyleyen bir kadın. Benim bugünlere gelmemi sağlayan tek kadın annemdir zaten. Günlerden bir gün annemle konuşurken anneme sordum. Anne dedim ki insan neden yazar? Annem dedi ki Muhammed dedi insan bazı zamanlarda bildiklerini ulu orta söylemez dedi. Bildiklerini yazar, o bildikleri gerçekleşecek mi diye bekler. Ve ben o günden sonra kendi kendime bir şiar edindim. Artık yazmam gerektiğine inandım. Ondan sonra yazmaya başladım. Ben kış aylarında burada çok yalnız kalıyorum. Bu yalnızlık süreçlerini okuyarak, kendimi geliştirerek, vakit vakit bağlama çalarak, vakit vakit benden önceki düşünürlerin fikirlerini irdeleyerek geçirmeye çalışıyorum. İnsan için en çok önem bahşeden duygulardan bir tanesi de vakittir. İnsanlar hele hele 20'li yaşlardayken bir daha ömürleri boyunca yaşayamayacakları sevinçleri, üzüntüleri, kederleri, aşkları ve güzellikleri yaşarlar. Biz 20'li yaşlarımızı kendimizden alıp teknolojiye, televizyona ya da ne bileyim herhangi bir sosyal mecraya verirsek hayatımızı dolu dolu yaşayamayan birer insana dönüşürüz. Bir kemik yığınından farkımız kalmaz. Ben geceleri kafamı yastığa koyduğumda sürekli bunları düşünmeye başladım. Mesela arkadaşlarım bir araya geldiklerinde birbirleriyle konuşmak yerine birbirlerinin fotoğraflarını çekiyor, birbirlerinin videolarını çekiyor ya da bir yerde oturup sessizce telefona bakıyorlardı ve bu durum gerçekten benim için artık can sıkıcı bir hal almaya başlamıştı. Çünkü ben insanlardan bir şey öğrenmek istiyordum. Bundan 3,5 yıl öncesine kadar ben de her genç gibi sosyal medya profillerine sahiptim. WhatsApp, Instagram, Twitter gibi mecralar kullanıyordum. Fakat okumalarımı da aksatmamaya çalışıyordum. George Orwell'ın 1984 adlı kitabını okuduktan sonra kendi kendime sorular soruyorum ama George Orwell'ın o kitabından sonra daha çok sorular sormaya başladım. Çünkü orada insanların klonlandığından falan bahsediyordu. Ve ben telefonuma oturup baktığımda o hafta boyunca böyle kendimi sürekli rahatsız hissediyordum. Tüm arkadaşlarımı, tüm öğretmenlerimi gözlemlediğimde
İnsanların sadece telefona baktıklarını, sadece hayatlarının sosyal medya platformlarından ibaret olduğunu, beğeniden, paylaşmaktan, yorumdan ibaret olduğunu gördüm. Ve bu durum beni kendime rahatsız hissettirmeye başladı. Kendi kendime mesela o günlerde bir söz söylemiştim. Demiştim ki benim hayatım teknolojiyle zehirlenmiştir. Mesela akıllı telefon diye bir tabir var. Düşünebiliyor musunuz? Biz insana ait olan bir özelliği cansız bir nesneye vermişiz. Onu akıllı yapmışız. Ve zaman ilerledikçe artık akıllı evler, akıllı ısıtıcılar, ne bileyim akıllı otomobiller çıkıyor. Ve bu gerçekten beni çok rahatsız ediyor. Ben insanın akıllı olabileceğine inanıyorum. Ya da insanın deli olacağına inanıyorum. Akıl objelere, nesnelere atfedilmemiş bir şey. Akıl biz insanlara atfedilmiş bir şey. İnsanlar biz sanal medyadayız diyorlar. Ben bunu anlayamıyorum ya. Mesela bazı zamanlarda benim hiç bilmediğim tabirleri kullanıyorlar. Şu oluyor mesela üniversiteye gidiyorum. Üniversitede arkadaşlarım şu videoda şu olmuştu diyorlar. Ben yabancı kalıyorum. Muhammed bilmiyor musun diyorlar. Maalesef bilmiyorum diyorum. Sen nasıl insansın ya, nasıl bilmezsin falan filan yapıyor. Ama yani benim bildiğim şeyler aslında farklı şeyler. Aslında ben hepimizin bilmesi gerektiği şeyleri insanlara öğretmeye çalışıyorum. Bazı zamanlarda arkadaşlarıma akıl veriyormuş gibi oluyorum. Bazı zamanlarda da arkadaşlarıma öğüt veriyormuş gibi oluyorum. Bunu gerçek anlamda içsel duygularımla, içgüdülerimle istemiyorum. Ama onların gördüğü dünya ile benim gördüğüm dünyanın farklılıkları beni gerçekten çok rahatsız hissettiriyor. Mesela ben çok sorgulayıcı ve realist bir insanım. Elimden geldiğince her durumu sorgulamaya, çoğu durumu eleştirmeye yönelik, ama eleştirilerim böyle yıkıcı eleştiriler değildir, yapıcı eleştirilerdir. Kendimi kapitalizmin düşmanı olarak görmeye çalışıyorum. Çünkü tüm insanların gerçek bir tüketici olduğuna inanıyorum. Hele hele biz gençlerin çok çılgın bir tüketim dünyasında olduğumuza inanıyorum. İnsan sağlıklı beslenebilir, insan güzel giyinebilir, insan kendisine ait bazı şeyleri güzel yapmak isteyebilir. Çünkü beslenmek senin hayatını şekillendirir. Senin güzel şeyler yersen güzel şeyler düşünürsün. Senin yediklerin, senin giydiklerin, senin yaşam standartını belirliyorlar. Ama senin sürekli akıllı telefonda olman, sürekli bilgisayarda video izlemen, sürekli oyun oynaman senin kelime hazinenin gelişmemesine, düşünce dünyanın belirli sınırlar içerisinde gelişmesine vesile olacaktır. Oysa biz kitap okumalıyız, şiir yazmalıyız. Edebiyatımızda, Türk edebiyatında çok mükemmel insanlar var. Mesela 3 Kemal, Yahya Kemal, Yaşar Kemal ve Kemal Tahir. Bunlar benim küçüklüğümden beri sürekli okuduğum, kendimi romanlarının içerisinde bulduğum yazarlar. Sabahattin Ali, Ahmet Mithat Efendi, ondan sonra birçok yazar, Mevlana'nın şiirleri mesela. Biz o kadar güzel topraklara, o kadar güzel insanlara sahibiz ki inanın Anadolu'nun en ücra köşesinde bile sizin için belirli bir mesai harcayan, sizin daha iyi olmanız için çaba sarf eden insanlar var. O kadar güzel topraklarda yaşıyoruz ki, ama maalesef bunun kadrini, bunun kıymetini bilecek durumların içerisinde olmuyoruz. Bu benim çok canımı acıtıyor. Teknolojinin dışında olmamın bana kazandırdığı şeyler, insanlarla daha çok sohbet ediyorum. Mesela güzel filmleri izlemeyi, güzel belgeselleri izlemeyi seviyorum. Teknolojinin bu yönünü, teknolojinin sağlık yönünü kullanmamız gerektiğine inanıyorum. Ama teknolojinin bizi hayattan
soyutlaması gerektiğine inanmıyorum. Bence insan, böyle bir söz vardı. Diyordu ki insan küçük bir dünyadır, dünya büyük bir insandır. Bence çoğu insandan bir şeyler çoğu telefondan bir şeyler öğrendiğimizden daha fazlasını bir insandan öğrenebiliriz. Her insan doğarken kendi coğrafyasını, kendi annesini, kendi babasını, kendi tenini seçemeyen bir varlık. İnsan yaşamaya başladığı andan itibaren farklı durumların içerisinde devrilip duruyor ve bu farklı durumlar insana bir şeyler öğretiyor. Aslında bizim arkadaşlarımız bizim karakterimizin, bizim ailemiz, bizim kişiliğimizin, bizim dünyamız, bizim görüş açımızın oluşmasını sağlayan durumlardan sadece birkaç tanesi. Ben mesela bakıyorum, arkadaşlarıma bakıyorum, sürekli sanal alemlerde fotoğraf paylaşıyorlar, sürekli durum güncellemesi yapıyorlar. Sürekli kendi vücutlarını geliştirmeleri gerektiğine inanıyorlar. Ama ben bunun bir sonraki planda kalmasına inanıyorum. Ben bizim beyin kaslarımızın, akıl kaslarımızın diğer dünya insanlarına göre birazcık daha fazla çalışmasını istiyorum. Ve bu konuda mesela berbere giderken ya da ne bileyim yürüyüşe çıkarken, bisiklet sürerken benim çok farklı bir bisikletim var. Diğer şehirdeki insanların bisikletlerine benzemeyen bir bisikletim var ve küçük çocuklar beni gördüklerinde abi kocaman tekerlekleri varmış diyor ve ben onlarla bu şekilde yakınlık kuruyorum. Akıllı telefon kullanmadığımı söylüyorum. Onlara okumaları gerektiği şiirleri salık veriyorum. Mesela çoğu benden küçük insana şunu demişimdir. Lütfen sizden rica ediyorum, Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye nasihatini okuyun demişimdir. Çünkü orada insanın nasıl yaşaması gerektiğini belirten nüanslar var. Ben inanıyorum ki eğer bizden küçük olan insanlara, mesela ben berbere gittiğim zaman berberle aram çok iyi. Mesela onunla bazı zamanlarda İngilizce, Fransızca kelimeler konuşuyorum ki benim yanımdaki çocuğun ilgisi, merakı, bu abi İngilizce konuşabiliyormuş deyip de o da gidip İngilizce öğrenebilsin, bir dünya vatandaşı olabilsin. Çünkü biz gençlere çok büyük bir özveriyle çalışmak düşüyor. Mesela Fransa'da doğup Fransa'da büyüyen bir çocuktansa bence Doğu Anadolu'da ya da ne bileyim İç Anadolu'da doğup büyüyen bir çocuğun daha çok okuması gerekiyor. Çünkü onlar bize göre hayata 10-0 daha önce başlıyorlar. Onların zaten anneleri okumuş, babaları okumuş, kendilerini geliştirmiş insanlar. Ama bizim coğrafyamızdaki insanlar daha çok hayat tarafından ezilmiş, yorgun düşürülmüş insanlar. Annelerimiz, babalarımız her ne kadar güzel bakarsa baksınlar, belirli bir taraftan mahrum kalmış insanlar. İnsanın kendine ait bir davası, insanın kendine ait bir gayreti, insanın kendine ait bir amacı olması gerektiğine inanıyorum. Biz belirli amaçlar doğrultusunda yaşayan insanlarız. Yani öyle olmalıyız. Hayatımız bize verilen en büyük hediyelerden bir tanesi ve biz bu hayatın gerçek anlamda değerini bilmeliyiz. Ben mesela şöyle, benim kendime ait bir cümlem var. Ben sürekli diyorum ki okumak benim ebedi sevgilimdir. Yazmak ise nikahlı eşim. Yazmak istiyorum. Çünkü benden sonra bunların insanlara bir iyilik olarak kalabileceğine inanıyorum. Dünyadan göçüp gittikten sonra insanlara güzel şeyler bırakmam gerektiğine inanıyorum. İnsanlar, dünyadan böyle bir hayat geçmiş desin istiyorum. İnsanların çoğu sevmekten korkuyor. Kaybetmekten korktuğu için. Düşünmekten korkuyor. Sorumluluk getirdiği için. Sevilmekten korkuyor. Kendisini sevilmeye layık görmediği için. Konuşmaktan korkuyor. Eleştirilmekten korktuğu için. Duygularını ifade etmekten korkuyor. Reddedilmekten korktuğu için. Yaşlanmaktan korkuyor. Gençliğinin kıymetini bilmediği için.
Unutulmaktan korkuyor, dünyaya iyi bir şey vermediği için. Ve insanların çoğu ölmekten korkuyor, aslında yaşamayı bilmediği için.